Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için kolay ve güzel tığ işi elbise yaptım. Bugün bu elbise anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbisenin örgüsü çok kolay arkadaşlar. Bakın hem de çok güzel. Arkadan düğmeli yaptım. Bakın şu şekilde bir düğme yaptım. Bebeğe giydirip çıkarması kolay. Etek ucunda ve yaka bölümünde bakın gül tomurcukları yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. İp kordonlu yaptım ben bugün bu elbiseyi. Çok şık oldu bakın. 4 ip kordon hazırlıyoruz. Bebeğin omuzlarından bağlamalı yaptım. Şu şekilde istediğiniz gibi yükseklikte bağlama ayarlama yapabilirsiniz. Bu elbise örgüsüne bel örgüsünü yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre zincir sayısını daha fazla veya daha az yapabilirsiniz. Ben bugün bu elbise anlatımını 1-2 yaş arası bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Siz bu elbiseyi yeni doğan için yapabilirsiniz. 3-4-5 yaş, her yaş kız çocuklarınız için yaparak kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yapacak olduğunuz çocuğun beline ölçerek zincir başlamak. İlk önce bu bel örgüsünü yapıyoruz. Sonra bakın etek bölümünü yapıyoruz. Etek ucunda yaptığım tomurcuk gül çalışmaları da çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Sonra bu gövde bölümünü yapıyoruz. Yaka bölümünde yine gül tomurcukları yaptım. Bakın çok güzel oldu. Ben bugün sarı renk iplik kullanmayı tercih ettim. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 330 metre var. 1,5 adet iplik yeterli arkadaşlar. Bir yumak bitti. İkinci yumaktan çok az kullandım. Bakın şurayı ikinci yumaktan yaptım. Koyu renk sarı iplik kullandım. Bakın şu şekilde. Beyaz renkli iplik kullandım. Ve yeşil renkli iplik kullandım. Bu yaprak bölümlerini yapmak için. Ben bugün bu renk ipliği kullandım. Siz bu elbise örgüsünde istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Yazlık elbise olduğu için siz koton iplikler tercih edebilirsiniz. Pamuk iplikler tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Alacağınız yere söylediğiniz zaman size yazlık iplikleri vereceklerdir. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığlarla yaparsanız çok daha güzel olur. Bu 4 askı yapıyoruz. Bakın şu şekilde ip kordonlar yapıyoruz arkadaşlar. Kullanışlı bir elbise yapıyoruz. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz. İplik tığ hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel elbise örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye bel örgüsünü yaparak başlıyoruz. İlk önce zincir yapıyoruz bakın. İlk ilmeği yaptım. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. Yapacak olduğunuz çocuğun bel ölçüsüne göre istediğiniz kadar zincir yapabilirsiniz. Ben 99 zincir yapıyorum. 99 zincir yaptım. Bakın çok sıkı zincirler yapmadım. Bu 99 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. ...43 santimetre zincir uzunluğu var. Elimin sıklığına göre 43 santimetre için ben 99 zincir yaptım arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa daha fazla zincir yapmanız gerekebilir. Bu zincir sayısı yapacak olduğunuz çocuğun bel ölçüsüne göre daha az veya daha çok da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu aşamasında bakın çocuğun beline ölçerek zincir başlarsanız çok daha güzel olur. Bu sırada bu zincirler üzerine trabzan yapıyorum. Bakın tığ üzerine iplik alıyorum. Şu 3 ilmeği atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmek içine trabzan yapıyorum.
Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan oluyor. Zincirler üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın zincirler üzerine trabzan yaptım. Bu bir sıra üzerine 96 trabzan var arkadaşlar. Bu 3 ilmek atladığımla birlikte toplam 96 trabzan var. Bakın şu şekilde çocuğun bel ölçüsüne göre trabzan yaptık arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına göre bu aşamasında tekrar çocuğun belini ölçebilirsiniz. Eliniz sıkıysa küçük gelebilir arkadaşlar. Tekrar ölçerek yaparsanız tekrar başlayabilirsiniz. Şimdi bu trabzan sırasını birleştiriyorum. Bakın şu şekilde düzgün yapıyorum. Tığ üzerine iplik almadan şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu sırada bu trabzanları bir düz bir ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bu ilk trabzan bakın şu şekilde trabzan boşluğuna takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu trabzanı ters taraftan bakın yine aynı şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Sıra başında bakın düz başladım. Sıra sonunda düz yaptım arkadaşlar. Şu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım 2 zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. Bu sırada bu bir düz bir ters örgülerin denk gelmesi için bu ilk sırada yaptığımız trabzan sayısının çift sayı olması gerekiyor. Benim 96 trabzan var. Bakın çift sayı olduğu için denk geldi. Sizin de 90, 92, 94, 96, 98, 100 bu şekilde çift sayı olması gerekiyor. Bu ilk sıradaki trabzan tek sayı olursa bu sırada bu bir düz bir ters örgüler denk gelmiyor. Üçüncü sıraya geçmeden önce bakın bu ilk sırayı birleştiriyorum. İplik ucunu şu ilmek ile ilmek kaydırma yapıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. Bakın ilk sırayı birleştirdim. Üçüncü sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada yaptığım bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan yine düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın çok sıkı yapmıyorum arkadaşlar. Esnek oluyor bel örgüsü. Dördüncü sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada yine nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak sırayı bitirdim.
4 sıra yaptım. Ben bel örgüsünü burada bitiriyorum arkadaşlar. Genişliğini ölçüyorum. 3 santimetre genişlik var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz bunu yeni doğan bebek için yapıyorsanız 3. sırada bitirebilirsiniz. Bir sıra eksik yapabilirsiniz. Veya tercihinize ve yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre 1-2 sıra daha devam edebilirsiniz. Ben 4 sırada bitiriyorum. Bakın esnek oldu zaten bel örgüsü. Bu sıradan itibaren modelleri yapmaya başlıyoruz. İlk sırada V şekilleri yapıyorum. Bakın ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. 4 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. İlk V şeklini yaptım bakın. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmek içine V şekli oluşuyor. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bu ilmeğe de bir V şekli yaptım. Burada yaptığım bakın 4 zincir var. Boşluğa tığ takıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 48 V şekli oldu arkadaşlar benim. Yine V şekli yapmak için 4 zincir yapıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bakın V şeklinin içine V şekli yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu V şekli içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Bu V şekli içine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bu V şekli içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bir V şekli içine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Diğer V şekli içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son V şekli içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, görüntüsü bu şekilde oldu. 4 zincir yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bu bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. 4 zincir yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum.
2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bakın, model bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yapalım, birleştirelim. Etek bölümünün örgüsünü bakın, görüntüsü bu şekilde. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne ve tercihinize göre istediğiniz kadar model sırasını tekrarlayarak tamamlayalım. Etek yüksekliğini yapacağım ölçüye göre tamamladım. Bu V şekli yaptığım sıradan sonra sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra yaptım. Benim yapacağım ölçü için bu yükseklik yeterli. Siz tercihinize göre 1-2 sıra eksik veya fazla yapabilirsiniz. Santimetre olarak ölçüyorum. ...23 santimetre yükseklik var. Dediğim gibi siz 1-2 sıra fazla yapabilirsiniz. Burada bitirmiyorum. Uç bölüme devam edeceğiz. Bakın, ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Sarı renkli ipliği kestim. Yeşil renkli iplik ile uç bölümü yapıyorum. Bakın, ilmek kaydırma yaptığım V şekli içinde ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 4 zincir yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın, V şekli yaptım. Bu model ortasına bakın. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Yeşil renkli iplik ile aynı modeli devam ediyoruz. V şekli içine 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Yeşil renkli ipliği kesiyorum. Bakın, aynı modeli bir sırada yeşil renkli iplik ile yaptım. Bu sırada bu yaptığımız model ortalarına bakın, buralara tomurcuk modeli yapacağız. Ben beyaz renkli iplik ile devam ediyorum. Siz tercihinize göre istediğiniz renk iplikleri kullanabilirsiniz. Bakın, şu model ortasından başlıyorum. İpliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 5 trabzan yapıyorum. İki, 3, 4, 5. Bakın, 5 trabzan yaptım. Burada yaptığım 3 zincir ile birlikte 6 trabzan oldu. 2, 4, 6. Tığ bakın çıkarıyorum. İlk yaptığım bu 3 zincirin 3. zincire tığ takıyorum. İplik aldım. İçinden çekiyorum. 7 zincir yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok sıkı yapmıyorum arkadaşlar zinciri. Diğer model ortasına 6 trabzan yapıyorum. Altı trabzan yaptım. Tığ çıkarıyorum. İlk yaptığım bakın trabzan üzerinde bir ilmek var. Buna tığ takıyorum. Şu ilmeği içinden çekiyorum. Bakın, ikinci tomurcuğu da buraya yaptık. 7 zincir yapıyorum.
Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına 6 trabzan yapıyorum. Bakın tığı çıkardım. İlk ilmeğe tığı takıyorum. Şu ilmeği içinden çekiyorum. Yine 6 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu tomurcuklar çektirmeyecek. Ben 7 trabzan yaptım. Güzel denk geldi. Sizin eliniz sıkıysa bunu 8 veya 9 zincir de yapabilirsiniz. Şu şekilde düzgün görünmesi gerekiyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tomurcuk modelini yaptım. Bakın bu tomurcuk modelini yaptım. Sıra sonunda yine 7 zincir yapıyorum. Tomurcuğun üzerinde bulunan bakın şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, tomurcuk sırasını yaptım. Bakın dediğim gibi aradaki zincirleri 7 zincir yaptım. Benim etek ucu çektirmedi. Sizin çektirdiyse bu zincir sayısını daha fazla başlamanız gerekiyordur. Koyu renkli bakın sarı iplik ile devam ediyorum. Siz tercihinize göre istediğiniz renk iplikleri kullanabilirsiniz. Bu tomurcuk üzerinde bulunan ilmekten ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın 2 defa iplik doluyorum. Buranın üzerine şu 7 trabzan arada kalacak arkadaşlar. Bakın tığ üzerine 2 defa iplik doladım. Üçlü trabzanlar yapıyorum. 7 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 defa da çıkarıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. 3 defa da çıkarıyorum bakın. 1, 2, 3. 2 üçlü trabzan oldu. 3, 4, 5, 6, 7. 7 üçlü trabzan yaptım. Burada bakın tomurcuk yaptığım model üzerinde ilmek var. Buna sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Buraya da 7 üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın model üzerinde şu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Buraya 7 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 7 üçlü trabzan yaptım. Bakın ilk yaptığım şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, etek ucu çok güzel oldu. Elbisenin etek bölümünü bitirdik. Şimdi gövde bölümünü yapacağız. Sarı renkli iplik ile devam ediyorum. Siz isterseniz beyaz renkli iplik ile de yapabilirsiniz. Bakın şu birleştirme yaptığım ilmekten buradan ipliği bağlıyorum. Gövde bölümünü trabzan olarak yapıyorum. İlk ilmeğe
yapıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Her ilmek üzerine bir trabzan yaptım. Bakın sıra sonunda birleştirmiyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Geriye dönüş yapıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Üçüncü sıradayım arkadaşlar. Bakın 2 sıra trabzan sırası yaptım. Üçüncü sırayı yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzan sırası devam edecek. Yapacağınız büyüklüğe göre ve elinizin sıklığına göre değişir. 5-6 sıra bu şekilde trabzan sırası yapalım. 5 sıra trabzan sırası yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Ben bugün 1-2 yaş için yapıyorum. Bu yükseklik benim için yeterli. Burada bitirmiyorum arkadaşlar. Yaka ucuna burada yaptığımız gibi tomurcuklu modelden yapacağız. Bakın 5 sıranın kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. Sizin elinizin sıklığına göre bunu 6-7 sıra yapabilirsiniz. 5 santimetre yükseklik var. Benim 5 santimetre için bakın 5 sıra yaptım. Sizin elinizin sıklığına göre bunu 6-7 sıra yapabilirsiniz. Şimdi burada sık iğne yapıyorum. Şuraya da bir düğme iliği yapıyorum. Bir tane düğme yapacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde sık iğne yapıyorum. İlmeklere sık iğne yapıyorum. Her trabzan sırasına 2 sık iğne yapıyorum. Bakın şuraya, şu ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Diğer tarafa devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Bakın sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bu son ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği yapmak için buraya 7 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Şu ilmeğe ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın ben bu şekilde bir düğme dikiyorum. Onun için 7 zincir yaptım arkadaşlar. Siz daha büyük düğme dikiyorsanız bunu 8 zincir yapabilirsiniz. Bakın düğmenin geçeceği kadar düğme iliği yaptım. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Şimdi yaka bölümünün burada yaptığımız gibi tomurcuklu modeller yapacağız. İlk önce yeşil renkli iplik ile bu yaprak bölümlerini oluşturuyorum. Bakın buradan başlıyorum. İlmek yapıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Şu ikinci ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bir V şekli oluşturdum. 2 ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın 2 ilmek var. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şu bir ilmeği atlıyorum. Son ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın bir sıra V şekli yaptım. 2 V şekli arasında ikişer ilmek atladım. Şimdi bu V şekilleri üzerine beyaz tomurcuklar yapacağız. Bakın burada yaptığımız gibi beyaz tomurcuklar yapacağız. Beyaz renkli iplik ile devam ediyorum. Bakın şuradan başlıyorum. Burada yaptığım bakın 2 zincir var. Bu 2 zincirin üzerine ipliği bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu V şekli içine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzan yaptım. Tığ çıkarıyorum. İlk yaptığım trabzan üzerine tığ takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. Bakın küçük bir tomurcuk yaptık arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum. Diğer V şekli içine 5 trabzan yapıyorum. Yaka bölümünde biraz daha küçük yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 5 trabzan yaptım. İlk trabzan üzerine tığ takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. 3 zincir yapıyorum. Diğer V şekli içine yine 5 trabzandan oluşan tomurcuk yapıyorum. Üç zincir yapıyorum, devam ediyorum. Bakın bu şekilde tomurcuklar oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Tomurcuk modellerini sıra sonuna kadar yaptım. Bakın son V şekli içine de bir tomurcuk modeli yaptım. Şu trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Trabzanı kısa yapıyorum arkadaşlar. İpliği kesiyorum. Bakın beyaz renkli iplik ile tomurcuklar yaptım. Siz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben uç bölüme burada yaptığımız gibi trabzanlar yapacağız. Turuncu renkli iplik, bakın koyu sarı renkli iplik ile devam ediyorum. Buradan başlıyorum. Bakın şu ilmeğe ipliği bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şu 2 V şekli ortasına trabzan yapıyorum. Bakın burada trabzan yapıyorum arkadaşlar. Etek ucunda 7 üçlü trabzan yaptım. Yaka bölümünde biraz küçük olması için 4 trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkardığım trabzanı yapıyorum bakın. 1 2 3 4 trabzan yaptım. Şu tomurcuk üzerinde bulunan ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Şu 2 V şekli ortasına bakın boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Dört trabzan yaptım. Tomurcuğun üzerinde bulunan ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın buraya da 4 trabzan yaptım. Şurası ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, yaka bölümünde bitirdik. Çok güzel oldu. Şimdi elbisenin askılarını da yapalım. Elbisenin örgüsünü bitirelim. Bakın orta noktayı buldum ben. Şu şekilde katladım.
Elbisenin ön ortası burası. Askıları nereden yapacağımıza bakıyoruz. Bakın 2 tomurcuk atlıyorum. Şu 3. tomurcuğa askıyı yapıyorum. Bu işaretten sonra da sayıyorum. Bakın 2 tomurcuk atlıyorum. 3. tomurcuğa askı yapacağız. Bakın şuralara ön bölüm için askılar yapacağız. Arka bölümden bakıyorum. 1, 2, 3 model atlıyorum. Bu 4. modele kordon yapacağız. 1, 2, 3, 4. modele ip kordon yapacağız. Bakın 4 yere işaret yaptım. Buralara ip kordonlar yaparak askısını yapacağız. Sarı renkli iplik ile yapıyorum. Siz tercihinize göre bu koyu renk sarı iplik kullanabilirsiniz. Beyaz renk iplik kullanabilirsiniz. Bakın şuradan işaret yaptığım modelin ters tarafından ipliği bağlıyorum. İlmek yapıyorum buradan. Zincirler yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum arkadaşlar zinciri. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre zincir sayısı değişir. 65-70 kadar zincir yapalım gelelim. 65 zincir yaptım. Bu 65 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 28 santimetre zincir uzunluğu var. Ben bugün 1-2 yaş için yapıyorum. 28 santimetre zincir yaptım arkadaşlar. Siz daha küçük yapıyorsanız, yeni doğan için yapıyorsanız 20 santimetre yapmanız yeterli olacaktır. Daha büyük çocuk için yapıyorsanız da daha fazla sayıda zincir yapmanız lazım. Şimdi bu zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın şu ilk ilmeği atlıyorum. Tığ ilmeğe takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İp kordon yapıyoruz bakın. İlmek kaydırma yapıyorum. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Örgünün ters tarafına ilmek kaydırma yapıyorum. Sabitliyorum. İpliği kesiyorum. İplik uçlarında bakın örgünün ters tarafında ilmekler arasında kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın ip kordonu yaptım. Diğer ip kordonlarda bakın işaret yaptığımız yerde aynı sayıda zincir yaptım. Üzerinden ilmek kaydırma yaptım. 4 ip kordon hazırladım bakın şu şekilde. Bebeğe giydirdikten sonra bakın omuzlarında bağlama yaparak kullanabiliriz. Bakın elbisenin örgüsünü bitirdik. Bakın düğme iliğinin tam karşısına bir tane düğme diktim. Şu şekilde düğmeye takıyoruz, kullanıyoruz. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar elbise. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Yüksekliğini ölçüyorum. Bakın yaka ucundan etek ucuna kadar olan yükseklik 31 santimetre. Genişliğini ölçüyorum.
22 santimetre. Bu belden yüksekliğini ölçüyorum. Etek yüksekliğini. 25 santimetre etek yüksekliği var. 1-2 yaş çocuk için çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın elbisemiz çok güzel oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.